Kit. Catch a catch. What's going on arkadaşlar? Ben catch. Crocodile. Original eye catch. What's going on arkadaşlar? Ben İlbey Catch. Long Island, New York'tan herkese selamlar. Gölüşe gitmeden köpekleri çıkar diyorum yine. Bizim Nala dişi kızan olacak Kangal. Ondan sonra bizim Siberya kurdu Max. Bir çekeyim dedim işe gitmeden. Pilav getirdim tavuklara. Tavuklara pilav vereceğim. Tavukları çıkartmıyoruz. Acayip soğuk var. Bu ayın sonuna kadar eksiler gösteriyor. Neyse hadi bakalım. Pilav yemi, yumurta yemi, arpa karıştırıyorum. Bunlara arpalı, pilavlı suları var. Çünkü işe gidecek. Bakacağız, bunlar da karınlarını doyursunlar. Gördüğünüz gibi. İnşallah şeyi kullanıyorum. Bugün gözlüğü kullanıyorum. Bakalım ilk defa arkada deniyorum gözlüğü. Nasıl olacak? Arpa veriyorum abi. Arpa duyduğuma göre, araştırdığıma göre arpa sıcak tutuyormuş bunları. Biliyorsunuz tavuklar ne kadar sıcak olursa kışın o kadar yumurta veriyorlar. Şimdilik durumları iyi. Bir ikisini kurtardık. Buraları mecburen temizlemek zorundayız. Bu Nala tabi biliyorsunuz poposunu tutamıyor. Sularını tazeledim. Buraları temizledim. Bakalım bugün kaç yumurta var? 1 2 3 4. O da kocamanmış ha, çift sarılı kesin. 5 6 7. Bu da böyle kahveremsi, yeşilimsi bir şey. 7 tane yumurta. İçeride var mı? İçeri karanlık. Bir tane de içeride var arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. Allah bereket versin. 8 tane. Ne yapacaksın? Sağlık olsun. Şimdi köpeklerin mamalarını verelim. Aferin. Bekle. Bekle. Ye. Ye. Eat. Good girl. Abi İngilizce anlıyor, Türkçe anlamıyor. Ne iş? Öğrettik ne kadar. Havalar bu ay acayip soğuk geçecek. Hep ikisini eksilerde gösteriyor. 10 günlük hava raporuna baktım. Buralarda böyle. Yani görüyorsunuz evin halini. İnşallah bir gün burayı iyice bir tamir edeceğiz. Suyu kapatmam lazım. Ondan sonra da bir banyo yapıp doktora işe gitmeden yetişmem lazım. Arkadaşlar çıktık yine yola, işe gidiyoruz. Biliyorsunuz işe devam. İlk önce şey diyeyim, yorumlarda arkadaşların bazıları sormuş hep oturuyorsun diye. Bunu bir ortadan kaldıralım. Anlaşılır. Ne karıştırdım bu lafları. Anlaşılmazlık olmasın. Abi ben masa arkası yapıyorum. Niye diyeceğiniz, bundan 5 sene önce 3 defa işte kaza yaptım. Ondan sonra bacağımdan ameliyat oldum ve boynumdan ameliyat oldum. Onun için masa görevindeyim. Keşke dışarı çıkabilsem, çünkü ben çalışmayı seven biriyim. Onu bir ortadan kaldıralım. Onun için yani içerideyim, hep oturuyorum. Daha doğrusu hep oturmuyorum da ayakta duramıyorum. Fazla da oturmuyorum. Öyle yani. Ondan sonra artık Almanya'dan mı, Avrupa'dan bir yerden kardeşimin birisi demiş ki ya Humvee ısmarladım demiş. Biraz da bilgi verebilir misin demiş. Vereyim abi. Humvee'leri ben askeriye gireli çok kullandım. Abi Humvee'ler
İlk başta ilk çıkan serisi M998 serisi. Ondan sonra da eklemeler yaptılar. Nasıl söyleyeyim, iyi bir araç. Genellikle demeyeyim de hepsi, benim bindiğimin hepsi 6.2 litre dizel 8 silindir Amerikan yapımı bir araba. High Mobility Multi-Purpose Wheeled Vehicle deniliyor. Uzun olarak. Ne yapıyor? 25 galon tankı var. Mazot tankı var. O da ne yapıyor abi? 25 galonun ne yapar? Kaç litre yapar? Bak unuttum ha. 70 litre mi yapıyor? Öyle bir şey yapması lazım. Arabanın ağırlığı 5500 pound. Hemen hemen 2500 kilogram. Yükten olursa maksimum yüke 3500 kilograma kadar çıkabiliyor. Araba güzel araba. Hızı 70 mil. En fazla gittiği hız 70 mil. Daha doğrusu ben ondan yukarı çıktığımı da hatırlarım. Bakarsan çok güzel araba. Bakmazsan yani araba çürüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani anlayacağın, eğer ısmarladıysan, ben mesela benim şeyim olsa, arazim olsa ben de almayı isterim bir tane. Öyle söyleyeyim. Arazide kullanmak için dağ tepeye çok güzel bir araba yani. Güzel bir araç. Hayvancılıkla uğraşan, dağ tepeye çıkmaya seven adamlar için güzel araç. Ondan sonra başka ne sormuşsunuz arkadaşlar? Başından geçen olayları anlat diye. Abi ben şimdi bazı şeylere, söylediğim gibi size, ben polislikte şimdi bazı sıkıntılarla uğraşıyorum. Yani sıkıntı da değil de aslında. Bazı insanlar, yani öbür videolarımda da gördünüz, ne zaman doğruyu söylersen doğru söyleyen adamı dokuz parlar demişler. Onun misali. Ben şimdi arkadaşlar yiğidi öldürürüm, hakkını yemem. Yani kendi öğütüm için demiyorum. Bak nasıl söyleyeyim. Hiçbir zaman İlkay kardeşim Afyonkarahisar'dan dağda yaşam ve Orhun Topkaya kardeşim Çukurca Eskişehir'den, bunların hakkını ödeyemem. Yani benim bu YouTube serüvenim onlarla başladı. Ne olursa olsun, kim ne derse desin abi, yiğidi öldüreceksin, hakkını yemeyeceksin. Yani buralara getiren onlar, zaten onlarla başladı. Onlarla 1000 seyirciye, 1000 aboneye ulaştım. 1500, belki 1700. Şimdi de 3000'lere çıktı. Buradan herkese çok çok teşekkürler. Allah'ım daha çok aboneyi nasip eylesin. Daha çok kazanç yapmayı YouTube'dan nasip eylesin. Cebimi doldurmak için değil, gönüllüler almak için yapıyorum ben abi. Bunu öyle söyleyeyim. Yani eski videolarımı seyrediyorsanız yine söylemiştim size. Buradan ne alırsam hayır için yapacağım. Eğer tabii benim biliyorsunuz hayvanlarım var. Hayvanlarımın sebebi de zaten 2019'da başladım ben. Gerçi köpeklerim benim epeydir var da çok zamandır köpek bakıyorum. Ama yani tavuk, cücük, kuş mesela, onları sonradan bakmaya başladım 2019'da. Ama çocukluktan geliyor yani. Dediğim gibi ben aslen Yozgat doğumlu, Alacaçorum'da büyümek ve Kızıllı köyünden. Nasıl söyleyeyim? Rahmetli büyük babam doğduğunda ben Yozgat merkezde doğmuşum. Ben ve kardeşim. Kütü'ye Kızıllı köyü yazdırmış. O zamanlar olaymış tabii. Ama yani hayatım 13 yaşına kadar köyde geçti.
kuş, cücük, it peşinde geçti. Koyun, tavuk, inek peşinde geçti, öyle söyleyeyim. Rahmetli dedem iyi avcı. Bana o kadar yani kümes yaptırdı. Tavuk aldı, cücük aldı, güvercin aldı. Yani bilen bilir. Oradan gelir hayvan sevgisi. Bir de burada benim 2019'da bu Covid başladığında, sakatlandığımda stres vardı biraz. Onun için böyle o stresi şey yapmak için aldım bu hayvanları. Yani hayvan adama çok iyi geliyor. Anlatabiliyor muyum? Oradan bakmaya başladım. Ondan sonra da işte 2020-21 yıllarında da Orhun kardeşimi seyretmeye başladım. Sonra İlkay kardeşimi. O dedim ki bakayım ben de bir deneyim bakayım, olur mu olmaz mı? Yani amacım benim zengin olmak değil, anlatabiliyor muyum? Para yapmak değil. Allah'a şükür çok zor zamanlarda geçirdik. Çok iyi zamanlarda geçirdik. Kurban olduğumun bir bildiği var. Yani zor eğitimlerden, zor zamanlardan sabırla ilerliyoruz. Bu da öyle zaten. 2003 yılında askeriyeye girdim. 4 senelik askerlik yaptım. Düz askerlik. Çavuş iken oradan çıktım. Benim aslan polis olmak istiyordum New York City'de. Sınavı tabii askerdeyken buraya geldim tatile. Sınava girdim, geçtim. Ondan sonra geldim işte 2008'in başlarında da polis oldum. Tabii düz askerlikten çıktıktan sonra bir senelik dedim ki yedeklere gireyim, deneyim dedim. Nasılmış dedim. Denedim, girdim, sevdim, hoşlandım. Bugündür de yedeklerdeyim. Nasıl söyleyeyim? 17,5 senedir yedeklerdeyim. 4 sene düz askerlik yaptım. 17 senedir de polisim arkadaşlar. Dediğim gibi çok kişiye de örnek ve yardımcı olmuşuzdur. Yani insanlar hakkını vermese bile şöyle, ben şunu bilirim abi. İster yanlış deyin, ister doğru deyin. Ben şunu bilirim arkadaşlar. Yani birkaç kişiyi görüyorum. Adamlar konuşuyorlar. Yani ağzın dilin kemiği yok ki, döner durur. Konuş. Ya kardeşim tamam konuşuyorsun da adı neydi? Yiğidi öldür hakkını yeme ya. Yani orada konuştuğun gören de zannedecek ki geldiğin yerlere kendi başına gelmiş gibi. Kim olursan ol. İster küçüğüm ol, ister büyüğüm ol. Büyüklere saygım sonsuzdur, küçüklere de sevgim sonsuzdur. Ama hak yediğin zaman, yalan konuştuğun zaman, palavra yaptığın zaman ben ona gelemiyorum arkadaşlar. Şeyinde değiliz yani, ister teşekkür et, ister etme. Ama geldiğin yeri de unutma yani. Anlatabiliyor muyum? Geldiğin yeri, geçtiğin yeri, yaptığın şeyleri unutmayacaksın. Çok kişi var. Dediğim gibi daha emekli değilim. Emekli olduğumda tam bu emekliliği yaptığım zaman onlar da kendilerini biliyorlar zaten. Eğer seyrediyorlarsa. Hodri meydan arkadaşlar. Dediğim gibi. Yiğidi öldür, hakkını yeme. Ama insanoğluna da yalan söyleme, palavra etme. Anlatabiliyor muyum? Yani size kalmış. Ben kimseye tutup eğer bilmiyorsam, etmiyorsam videosunu göreyim ya da konuşmasını dinleyeyim ya da uzaktan göreyim. Hiçbir zaman abi şöyle atmam, tutmam. Eğer biliyorsam o kişiyi, eyvallah, bildiğimden söylüyorum. Ama seneler boyunca, dediğim gibi size, seneler boyunca insan sarrafı olmuş bir adam. Adamın konuşmasından, tavrından,
el hareketi, göz hareketi, bacak hareketi, göt hareketinden anlıyor. Anlatabiliyor muyum? Anlamaya da çalışıyor. Genellikle hislerim %90 doğru çıkıyor. O %10'u da artık insanlık hali diyelim. Arkadaşım birisi yorumlarda demiş, işte bu iltica eden, çalışma izniyle gelen arkadaşlarımız polis olabiliyor. Vallahi New York City'de abi, benim olduğum teşkilatta, bak şunu söyleyeyim abi, çoğu kişi söylemiyor. Çoğu kişi direktman diyor ki Amerikan polisi, Amerikan polisi. Amerikan polisi diye bir şey yok abi. Federal polis değilsin, anlatabiliyor muyum? Amerikan polisi diye hiçbir şey yok. Burada köy polisi var, village diyorlar. Tamam mı? Kasaba polisi var, town diyorlar. Ondan sonra county polisi var. O da vilayet, bölge. Yani vilayet dediğim 10-15 tane kasabanın birleşmesi, bilemedi 20 tane kasabanın birleşmesiyle oluşan bir şey. Polisi var. Bir de state trooper dediğimiz state polisi var. İl polisi var. Ondan sonra bir de federal devletin kendine ait polisleri var. Tabi state, ilin kendi çapına ait de 3-4 tane başka teşkilatları da var. Polis teşkilatları da var. Onu bir ortadan kaldıralım. Amerikan polisi diye bir şey yok. Ben hiç duymadım, görmedim. Amerikan şeyi var, marşalı var. Ondan sonra il marşalı var. Ondan sonra county marşalı var. Bakarsan bazı illerde ve vilayetlerde marşalar da var. Ondan sonra DEA dediğimiz DEA, Drug Enforcement Agency, o federale gidiyor. ATF var, ATF, Alcohol, Tobacco, Firearms, o da federale giriyor. FBI de federale giriyor. CIA de federale giriyor. Homeland Security'nin polisi var, o da federale giriyor. DOD'nin polisi var, o da federale giriyor. VA polisi var, o da federale giriyor. Military polis var, onlar da zaten askerler. Anlatabiliyor muyum? İnşallah bunu anlatabilmişimdir. Yani onu bir kaldıralım. Benim yaptığım New York City'deki kurallar, Suffolk County'de kaldığım yer vilayetin kurallarından hemen hemen aynı ve hemen hemen değişik. Çok fazla değişikliği var, çok fazla da aynılığı var. Anlatabiliyor muyum? Her köyün, kasabanın ve şehrin, ilin kendi ayrı ayrı kuralları var. Benim orada yapabileceğim şeyi burada yapıyorlar gerçi de. Benim orada yapmadığım şeyi burada yine yapıyorlar. Mesela başka vilayetlere, başka eyaletlere, başka illere gittiğin zaman araba kovalaması serbest. Ama bizim orada yasak. Kaçan arabaya ateş atması serbest. Başka eyaletlerde bu bizim orada yasak. Anlatabiliyor muyum? Eğer adam silahla kaçıyorsa sen onu arkadan vuramıyorsun. Bizim orada yasak. Ama başka eyaletlerde serbest. Onu bir ortadan kaldıralım abi. Çünkü bazı insanları görüyorum, duyuyorum. Buradan tabii saygılar, sevgiler. Artık dikkat çekmek için mi yapıyorlar? Yoksa biraz tavuklara yemi fazla mı atıyorlar? Ama bir onu temizleyelim. Yani demek istediğim, yaram olsa gocunurum. Allah'a şükür yaramız da yok. Gocunacak bir şeyimiz de yok. 17 senedir polisim. 1 sene gizli görev yaptım.
Onları da açık açıklayacağım emekli olduğum zaman. Hikayelerimi de anlatacağım. Çünkü bazı insanlarla kafa kafaya gelmek istemiyorum şimdi. Çünkü emekliliğim var şurada. Çünkü bu insanlar kalleş, ikiyüzlü. Yani ekmeğine, yemeğine taş koymak için yapamayacağı şeyler yok. Biliyorsunuz, burada büyük şeyler bazı insanlar tarafından kontrol ediyor. Onların da kim olduğunu biliyorsunuz. Tabii Orta Doğu'da ortalığı karışanlar var. Çıbanların başı onlar zaten. Çoğu öyledir. Senelerden belli de öyledir. Neyse. Politikaya girmek istiyorum. Çalışıyorum. Yani bizim de bir tuzumuz olsun, biberimiz olsun, elimiz olsun, insanımız olsun gibisinden. Bazı insanların da zoruna gidiyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar, ben para için girmiyorum. Allah'a şükür. Hiçbir zaman kimseden bir şey ummadım. Hiç kimseden bir şey beklemedim. Bu zamana nasıl geldiysem kendi alın terimle geldim. Tırnaklarımın ve ellerimin gücüyle geldim abi. Bana başlangıçta bir kardeşim yardım etti. O da tabii yine girerdim ama buradan çok teşekkürler kardeşime. Benim işte askeriyeden çıktığımda spor falan şeyine göndermediler. İşte benim medical, bu sağlık şeyinden, askeriyeden bir geriye atmaya çalıştılar. O tanıdığı biri vardı. Onu arayınca tabii şey oluyor, hemencecik iş oluyordu. O hemencecik halletti, yaptık. Ama yani yine eninde sonunda olacak bir şeydi. Anlatabiliyor muyum? Ama çok teşekkürler yine. Yiğidi öldür, aklını yem. Orada bir yardımcılığı oldu. Tabii aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Aynı zamanda benden 2 hafta sonra kardeşim de polis oldu. Aynı akademiye gittik. Beraber mezun olduk. Daha doğrusu beraber gizli görev yaptık, benim küçük kardeşim. O da işte 2 sene önce sakatlılık yüzünden emekli oldu. 1. sınıf dedektif olarak. Buradan selamlar, saygılar, sevgiler. O da istihbaratta çalışıyordu. Ben de istihbarattaydım, işte gizli görev yapıyordum. Ondan sonra bazı insanları sinirlendirdik doğru söylediğimiz için. 9 köyden kovdular. Sürgün yaptılar yani. Anlatacağın öyle. Ağlamayana meme yok burada. Yalaklık yapmayana hiç yok. Göt öpmeyene pof pof yapmayana da yok. Burası öyle bir yer. Yani teşkilat öyle bir şey. Neyse, onu da geçtik. Şimdi polisliği de anlatacağım ama videoyu fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Kısaca bunu anlatayım size. Görüyorsunuz yolu yarıladık işe giderken. Ondan sonra gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Abi kuru fasulye olsa da yesek vallahi. Gerçi var bugün pilav üstüne koydum da. Soğanlı, sarımsaklı, o da işte yenmiyor tabi. Elhamdülillah Müslümanım arkadaşlar. Türk'üm. Ne mutlu Türk'üm diyene. Onu da bir kaldıralım ortadan. Şöyle söyleyeyim. 30 senedir buradayım ben. 1995'te geldim buraya. Şimdi kendi milletime, kendi ırkıma atmak istemiyorum ama bazı insanlar burada Amerika gibi yerde yani gelip Türk'ün nasıl birisi olduğunu, nasıl bir ırk olduğunu, Türk'ün dininin İslam nasıl olduğunu göstermek ya da ilerletmek için çoğu insan çalışmıyor abi. Nasıl çalışmıyor? Örnek vereyim size. Yani kötü demiyorum arkadaşlar. Yani benim demek istediğim burası Amerika. Herkes Amerika'ya bir şekilde geliyor. Burada din özgürlüğü var, ırk özgürlüğü var, cins özgürlüğü var. Anlatabiliyor muyum? Özgürlüğün her şeyi var. Irkçısı var, eskarkeşi var, eroincusu var, alkolü var. Her şeyi var abi. Anlatabiliyor muyum? Yani her şeyinde her zaman dediğim gibi her koyun
kendi bacağından asılır. O da benim ve kurban olduğumun arasındaki bir şey. Öğüt verebilirsin, söylersin. Öğüdünü tutarsa, dinlerse ne hala, dinlemezse eyvallah. Anlatabiliyor muyum? Yani burada zorla güzellik yok. Yani birinin cinsinin, ırkının, dininden sevmemezlik de yok. Bak ben mesela size ne dedim önceden? Önceden eğer videolarımı seyrettiyseniz, abi benim Hristiyan arkadaşlarım da var. Benim adı neydi? Yahudi arkadaşlarım da var. Benim adı neydi? İnanmayan arkadaşlarım da var. Ben bunları diniyle, ırkıyla ona göre davranmıyorum. İnsanlığına göre davranıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ayrımcılık yok. Yani Allah'a şükür bak şöyle söyleyeyim. Ayrımcılık yok. Ayrımcılık yok. Yani bizim kitabımızda da yazıyor. Öyle bir şey yok. Zorla da güzellik yok. Ne hala eğer benim yaptığımı, benim dinimi, benim sayemde ya da kültürümü benim sayemde sevdiysen, saydıysan, sonradan Müslüman olduysan ne hala bana. Anlatabiliyor muyum? Ama zorla güzellik yok arkadaş bizde. Ne olursa olsun. Yani küçükken Kur'an kursuna da gittik yazları, camilere de gittik. Her şeye gittik. Hepsini yaptık. Yani burada da elimizden geldiği kadar Allah affeylesin. Ama çok insan gördüm böyle dinini unutan, kültürünü unutan, dininden utanan, kültüründen, ırkından utanan, Amerikan vatandaşı olmak için yapmadığı şeylere kalan, ismini değiştirmek, yok dinini değiştirmek. Arkadaşlar burada ne yaparsanız yapın, green kartınızı aldığı zaman, yeşil kartınızı aldığınız zaman 5 sene sonra vatandaş olma hakkın var. Kim olursa olsun. Anlatabiliyor muyum? Yani ister yarın olsun, ister öbürsü gün olsun 5 sene sonra vatandaş olma hakkın var. Eğer ağır bir ceza işlemediysen, isterse kuş tutsunlar ağızlarıyla, yine vatandaş olursun. Yani acele işe şeytan karıştırmayın abi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dediğim gibi o yine konuyu geçirdik. Arkadaşım birisi sormuş var mı yok mu diye. O iltica edenlerin polis olma hakkı New York City'de yok abi. Ben duymadım. Akademideydim yani ben. Akademide çalışıyordum 3 senedir. Geçen günde benim çavuşu aradım. Tanıdığım bu işte prosesi yapan, işe alma prosesi yapan adamlara da sordum. Yok dediler. Burada yok. NYPD'de yok. Suffolk County'ye o da öyle. Suffolk County'de benim o durduğum yer. Suffolk County ile NYPD, New York City'den arasında bir county daha var. Bir vilayet daha var. O da Nassau. Orada da yok. Onu da sordum. New York State polisinde, il polisinde onda da yok. Bunlar vatandaşlık istiyorlar. Askerliğe geldim mi? Bu iltica olayları başladığı zaman ilk başlarda böyle 2 sene iltica edenlerden asker alıyorlardı. Sonradan değiştirdiler kuralları yine. Anlatabiliyor muyum? Çok insanın tepkiye gitti. Yani nasıl söyleyeyim? Nerede olursan ol, hangi ülkede olursan ol aynıdır. Sen kendi vatandaşı olmayan insana daha çok öncelik gösterirsen demek ki bunun başka bir sebepleri var arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani şeyinden değil. Ya o polis teşkilatında çok fazla adam ihtiyacına var. Bu adamları
işe almak istiyorsun. Nasıl söyleyeyim? Bizim sendikamız var. Dünyanın en büyük polis sendikası. En büyük sendikası. Nasıl söyleyeyim? 20.000'e yakın polis var bizim teşkilatta. Toplamı gerçi 35-37 bin de rütbelileri saymıyor. O rütbelilerin de kendi sendikaları var. Ama bizim polislerin, normal memurların kendimizin sendikamız var. Dünyanın en büyük polis teşkilatı NYPD. Eğer bunu biliyorsanız. En büyük. Ondan sonra baktım, araştırdım. Bazı yerlerde kuralları değiştirmişler. İlticalı olabiliyormuşsunuz. Zamanım olmadı arayıp sormaya. Arayıp soracağım. Yani bana biraz tuhaf geliyor ve zor geliyor. Yok, namella. Yani demek istediğim, hani eski videolarımda da seyrettiniz. Mesela buraya ilticayla gelen. Gelin abi, ben olsam ben de atlarım. Nerede beleş oraya yerleş, anlatabiliyor muyum? Sağlık olsun, ben size kızmıyorum. Gelenlere de kızmıyorum, edenlere de kızmıyorum. Ben bunu yapanlara kızıyorum. Niye yapanlara kızıyorum? Ben 21 senedir askerim. Ben 17 senedir polisim. Sen bana vermiyorsun, tutuyorsun. Yeni gelen adamlara daha öncelik gösteriyorsun. Hangi ülkeye gidersen git, o ülkedeki vatandaş da öyle de der zaten, başka biri gelirse. Eğer biliyorsanız tabii, Türkiye'de de olduydu o olaylar zamanında. Başka ülkelerde de oluyor. Yani nasıl söyleyeyim sana? Şöyle de bir örnek vereyim. Mesela buradaki bazı politikacılar seçim kurallarını değiştirmeye çalışıyorlar. Vatandaş olmayan da oy verebilir istiyorlar. Ve kimlik olmadan oy vermelerini istiyorlar. Ama yani Amerikan tarafı olanlar istemiyorlar. Ya kardeşim, akıl var, mantık var. Vatandaş olmayan nasıl oy verebilir ya? Bir de Cumhurbaşkanına. Neyse tamam, kasaba, köy anladık da eğer vergi veriyorsan, vergi ödüyorsan ne mal? Yani verebilirsin, git oyunu ver. Çünkü vergi veriyorum dersin. Benim de hakkım, seçmek istiyorum dersin. Ama vatandaş değilsen Cumhurbaşkanına nasıl oy verebilir? Ben anlamadım gitti abi. Bir de diyor ki istediğin zaman girebilirsin. Oy vere... Ya kardeşim, sarı çizmeli Mehmet Ağa. Ne yapıyorsun sen burada? Yani tuhafıma giden o. Şimdi sen bir de o kadar çok insan biliyorum ben. Polis olmak isteyen. Yapmıyorlar, etmiyorlar. Bir de başka bir sebebi nasıl olabilir? Bu gelen ilticaden işte sonradan kaçak bilmem ne gelenleri çalıştırması daha ucuz. Anlatabiliyor muyum? Sigortası ucuz, çalıştırması ucuz. Bunlara dediğin zaman ne diyorsun? 10 dolar vereceğim sattık diyorsun. Bunlar zaten he diyorlar. Anlatabiliyor muyum? He diyorlar, yapıyorlar. Ama bize geldiğimiz zaman biz ne yapıyoruz? Abi olur mu diyoruz? Hakkımız var. Etmeyle mi? Zaten beni 10 lirayla başlatmışsın. Senin burada bir askeri ücret var. Yaptığımız göreve bak. Sen onun sarı çizmeli Mehmet Ağa buraya yeni gelmiş. Onu çalıştırıyorsun 10 lirayla. Vatandaşını, yani ne diyorlar bunun şeyine, dilime gelmiyor şimdi. Cheap labor. İngilizcesi de şimdi gelmiyor aklıma, Türkçesi. Öyle bir şey var. Yani öyle varsa dediğim gibi hiç olmak istiyorsan olabilirsin. Hiç de karşı değilim. Zaten burada çoğu olan polisler abi doğru düzgün, affedersiniz, İngilizce de konuşmuyor. Sınavı geçtikten sonra zaten, ondan sonra sağlık şeyini geçtikten sonra, sporu geçtikten sonra olabiliyorsun. Ha doğru konuşmuşsun, ha doğru konuşmamışsın. Yani öyle bir şey. Benim tuhafıma giden o, zoruma giden de o. Ondan sonra beni uğraştırıyorsun. Ben mesela sakatlanmışım, ha göstereyim bak, burada da var, ayağımda da var, o da var, 352 tane tutuklamam var, 1000 tane ceza yazmışlığım var. Ondan sonra beni oraya gönderiyorsun, beni şuraya gönderiyorsun, silahımı vermiyorsun, onu etmiyorsun, bunu etmiyorsun. Ama buraya yeni gelen adamın daha arkasını bilmiyorsun, sağını bilmiyorsun, solunu bilmiyorsun. Adamı polis teşkilatına alıyorsun, askeriyeye alıyor kardeşim. Anlamadım gitti. Ben de en ufak bir şey yaptığımda benim mezarımı kazmaya çalışıyorsun. Nerede burada adalet?
Yani demek istediğim o. Öğrenirim, size de aktarmaya çalışırım. Başka kardeşim ne demiş? Trafik kurallarını anlatabilir misin demiş. Arkadaşlar hepsini dediğim gibi Allah'tan bir şey olmazsa tek tek, fazla videoyu da uzatmak istemiyorum. Bu videoda böyle olsun. İnşallah dediğim gibi abone çok olur. Yani ben de isterim her gün videoya koymak ama şey olmasını istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Kimsenin canını sıkmak, şey yapmak şeyinde değilim. Yani ben size önceden de söyledim arkadaşlar. Yarası olan gocunur. Dilin kemiği yok, döner durur. Doğru söyleyene 9 köyden kovarlar. Benim abi demişler nasıl polis oldun? Yani dediğim gibi videonun başlarında size benim askeriye girdim. Yani askeriye girmemin sebebi de başka. Askeriye girmemin 2 sebebi vardı. Aslında bu işte film seyretmeler yok, şey yapmalar. Zamanında bu Navy Seals vardı. Deniz kuvvetlerinin özel harekatı. Onu olmak istiyordum. İşte filmlere bakmadan, yok bilmem ne yapmadan, keskin nişancı bilmem ne derken 1999'da Deniz Kuvvetleri sınavına girdim. Ondan sonra geçemedim. Ondan sonra 1999'da Mike Tyson Holyfield'la dövüştüğü günde hatırlıyorum değil mi gibi. Kulağını ısırdıydı ya. O zaman da polis sınavına girdim. Tabii gencidim, daha 19 yaşında mıydım neydim. Ama senin sınava girdiğin zaman, geçtiğin zaman o sınav 4 sene geçerli. 21 yaşında olman lazım, vatandaş olman lazım. Ben de o zamanlar çalışıyordum. Dedim 2 seneye kadar hallederim, bilmem ne yaparım gibisinden. Ben sınava girdim ama sınavı o zaman geçmedim. Abi ben nasıl söyleyeyim size? Akıllı adamım. Ama ders çalışmayı, kitap okumayı sevmiyorum abi. Doğrusu bu. Ama seyretmek olursa, video olursa, televizyonda olursa seviyorum. Öyle öğrenmesini seviyorum ama kitap okumasını, ders çalışmasını hiç sevmiyorum abi. Şimdiye kadar da hiç sevmemişimdir. Daha çok hatırlarım, ilkokulda olsun, ortaokulda olsun, lisede olsun, sınavlara çok girmişimdir. Çalışmadan geçmişimdir. Allah'a şükür ilkokulu iyi bitirdim. Hatırlarlar, Cumhuriyet'ten olsun, Dumlupınar'dan hatırlayan varsa. Ortaokul 2'ye kadar Dumlupınar'da iyi bir öğrenciydim, iyi geçtim. Hatırlayanlar varsa. Burada da geldiğimde, ortaokula gittiğimde de iyi geçtim, takdirle. Orada da takdirle, burada da takdirle. Liseye gelince biraz cızıttık. İşte ergenlik çağımız yok, işte genç kanımız biraz hızlı akıyor gibisinden, kız arkadaşı falan derken biraz gerimeli. Güreşçiydim. Futbol oynadım senelerce, güreş yaptım senelerce, karate yaptım, boks yaptım senelerce. Yani bunlarda da başarılarımız var. İşte 99'da polisini geçemedim, askeriye geçemedim. Sonra işte ben 2001 oldu. 2001 olayları, 9-11 2001 olayları olunca herkes de biliyor bunu yapanların kim olduğunu arkadaşlar. Yani size bizim taraf yaptı diyorsa bence inanmayın abi. Öyle söyleyeyim. Onlara da dayanacağım detaylı zamanı geldiğinde. Ondan sonra arkadaşlar
İkilerde bir evlilik yaptım. Kızım oldu. Allah'a şükür. Ellerinizden öper. Kızım 21 yaşında. Güzeller güzeli, hanımlar hanımı, efendi bir kızım. O zamanlar işte bir zor zamanlar, sağlık sigortası bilmem ne, genciz. Ben de işte üniversiteye gitmeye başladıydım. Dedim ki abi bu böyle olmayacak. İtine köpeğine gezmek, ondan sonra başım belaya girer bilmem ne derken askeriye dedim, bizimkilere söyledim, anama babama. Onlar biraz karşı çıktılar. Ya olur mu, etme, eleme, işte elin şöyle dedikleri şu arkadaşlar, o düğmeyden yani bizde yalan yok. Elin gavuruna hizmet edilir mi, işte şey edilir mi, böyle edilir mi, şöyle edilir mi? Ya elin gavuruna hizmet etmekten değil amacımız. Yani bizden birisi de olsun, anlatabiliyor muyum? Ne kadar yükselirsen arkadaş, eğer sen onların kuklası, şoması olmazsan, dinini, kültürünü, ırkını unutmazsan, yine bunların kurallarına, yasalarına uyaraktan ileri bir yerlere gidebilirsin. Kendi insanını da götürebilirsin, kendi dinini de yükseltebilirsin, dağları da inletebilirsin, anlatabiliyor muyum? Benim inancım bu. Eğer kimsenin kuklası ve şoması olmazsa. Yani benim bildiğim bu. Bana kimse şimdiye kadar Müslümanı, Türk'ü sevme demedi. Gidip Müslümanı, Türk'ü öldüreceksin de demedi. Emir de vermedi. Anlatabiliyor muyum? Irak'a gittim 3 defa. Yani benden doğru diyen doğru der, doğru demeyen doğru demez. Anlatabiliyor muyum? Benim de kendi sebeplerim var gitmemin. Saddam o kadar iyi bir adam değildi. Yani söylemek gelirse buna. Zaten o da Amerika şomasıydı zamanında. Yani doğruları söylemek lazımsa. Saddam'ın oğulları Hasan Hüseyin de melek değildi. Anlatabiliyor muyum? Yani Saddam'ın öbürlere yaptıkları da belliydi. Esad'ınki de öyle. Çoğu insanın yani şimdi Allah var, yalan söylemek var. Oraya da 3 defa gitmişliğim vardır arkadaşlar. Eskiden söylediğim gibi Amerika'nın terörist bildiğini ben de terörist bilirim. Türkiye'nin terörist bildiğini ben de terörist bilirim abi. Çünkü biliyorum, ben doğdum 1982'de doğdum ve 1980'de de doğdum. 1982'den 1995'e kadar olanları bilirim. Hatırlarım. Türkiye'de. Yani o zamanlar bunların olma olayları yani siz de biliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar kendileri çam ağacı gibi, kabak ağacı gibi biçidinen türümüyorlar. Bunları türden adamlar var. Bunları büyüten adamlar var. Bunlara destek gösteren adamlar var. Herkes diyor ki Amerika, 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 Amerika. Evet. Amerika, ama Amerika hepsi değil yani, insanları değil yani. Onları bir ayırmanız lazım. Bir devlet vardır, bir de insanları vardır. Mesela İsrail, şimdi olan olayları biliyorsunuz. Ama ben sevmiyorum devletini. Ama benim masum kendi insanlarıyla bir alıp veremeyeceğim yok. Anlatabiliyor muyum? Çoğu var. Çoğu ona karşı çıkan çoğu da var yani. Burada da öyle. Orada da öyle. Ama askere girmemin sebebi oydu. Askerde sürekli kalmak istemiyordum ben. Yapmak. Çünkü polis olman için ne istiyorlar senden? 60 üniversite kredisi istiyorlar New York City'de. Ben New York City'de olmak istedim.
Safıkhani'de olabilir miydim? Evet olabilirdim. Nasukhani'de olabilir miydim? Evet olabilirdim. Adı neydi? İl polisi olabilir miydim? Evet olabilirdim. Sınavına da girdim. Ondan sonra Port Authority, bu havalanına bakan, köprüye, tünele bakan polisler var burada. O olabilir miydim? Sınavına da girdim, geçtim. Ama ben New York City'de olmak istedim. Evden uzak olsun istedim. Biraz hareket istedim, heyecan istedim. Ve dedektif olmak istediydim. O da nasip olmadı. Allah'ın büyüktür. Allah'ın bildiği bir şey var. Demek ki olmadı. Yani çalıştım da baktım ki oldukça, yani üstüne geldikçe olmuyor. Biz de bu şekilde devam ettik. Daha iyisini yapmaya çalıştık polis memuru olarak. Sebebi ilk başta oydu. Kızımdı. Kızımın sağlığı sigortasıydı. Kızımın geleceği idi. Bir de 9/11 olaylarından sonra böyle Amerikan milletini Müslümanlara karşı çok kötü kışkırtmaya başlattılardı. Amaçları da oydu zaten. Çoğu muratlarına erdi o zamanlar. Ben de dedim ki belki, yani benim ne şeyim olacak, yararım olacak, katkım olacak. Ama dedim belki olur gibisinden bir Müslüman olarak, bir Türk olarak askeriyeye girdim. Yani çok olaylar da geçti başımdan. Onları da anlatacağım. Türk olarak, Müslüman olarak çok zorluklarda yendim, çabaladım. Ama Allah'a şükür, dediğim gibi Allah yüzümü kara çıkartmadı ve üstüne de çıktım. İstediğimde oldu, hak ettiğimi de aldım arkadaşlar. Eğer şimdiye kadar bilmeden haram mal yediysem Allah beni affeylesin. Haram mal da yemedim. Anlatabiliyor muyum? Hiç kimseye de adaletsizlik etmedim. Haksızlık da etmedim. Hiç kimsenin de kanına girmedim. Sebepsiz yere. Öyle söyleyeyim. Eğer birisi değişiğini söylüyorsa, diyorsa, yaptın diyorsa, Hodri Meydan abi arayabilirsin, canlı yayında beraberce konuşuruz. Ne yaptın, ne ettin bana söyleyebilirsin. Ondan sonra devam edebiliriz. O bazı videodaki insanlar da var. Onlarla da benim kimseyle yüzleşmeye korkum yoktur arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Hodri Meydan. Kimseyle, kim olursa olsun, bak bu teşkilatta olan Türkler, askeriyede olan Türkler, kim olursa olsun, yani sadece Türk değil, başka teşkilatta olan Türkler, sana arkadaşının kim olduğunu söyle, ben sana onun kim olduğunu söyleyeyim diye bir atasözümüz de vardı, değil mi? Üzüm üzüme baka baka kararır diye de bir atasözümüz var, değil mi? Söyle arkadaşlar, ben de sana söyleyeyim kim olduğunu. Eğer bilmiyorsam adama, günahına girmem zaten. Bilmiyorum, etmiyorum. Yani bilmiyorsam, tanımıyorsam bu zamana kadar demek ki bana da bir yararı dokunmadı. Demek ki kimseye de bir yararı dokunmadı. Adamlar da bilir yani. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun yardım etmeye de hazırım. Eğer yardım edebilirsem, elimden o imkanlar elimden geliyorsa ona göre, gelemiyorsa da direktman söylerim sana. Yorumlara bırakabilirsiniz. Köprüye geldik arkadaşlar. Burası Triborough RFK köprüsü. Buraya yine geldik. Harlem sol tarafımızda, gördüğünüz gibi Bronx sağ tarafımızda, arkamızda da Queens kalıyor. Neyse arkadaşlar, bu video biraz uzun olacak. Anlatmak istedim, söylemek istedim size. Yani şimdi söyleyip bana Instagram'dan yazı atıyorlar. Yok işte yardım isteyenler var. Arkadaşlar dolandırıcı çok. Nasıl biliyorum? Polis olduğumdan, çok rapor tuttuğumdan biliyorum. Abi bilmiyorsam senin gelmişini geçmişini kusura bakma arkadaş. Bilmiyorum ne yaptığını ama
yardım et diyorsun, şöyle et diyorsun, böyle et diyorsun. Abi ne bileyim, dolandırıcı mısın, üçkağıtçı mısın? Onun için, dediğim için, bildiğim yere, yani kimseye yardım etmekten korktuğumdan değil. Ama yardım edeceksem yardıma ihtiyacı olana gitsin gibisinden. Ama dolandırıcısı da çok, siz de bilirsiniz. Görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Ne dolandırıcılar gördük, ne dolandırıcılar duyduk. Raporunu aldık. Yani biliyoruz, polis olduğumuz için biliyoruz. Arkadaşlar, dediğim gibi 12 senedir Harlem'da ben devriye gezdim. Bu bizim devlet evlerine bakıyoruz biz genellikle. Hareketli bir yer Harlem. Çok olaylar oluyor. Çok suçlar oluyor. Videoda da seyrettiniz o gün. 2 kere şey vardı. Çatışma vardı. 2 kişi vuruldu o gün. O çatışmada vuranlar da kadın. Artık çeteye girmek için mi yapıyorlar? Aralarında olaylar mı var? Çete de çoktur burada. Yani burada devre gezdiğin zaman sürekli abi 8,5 saatin çabuk geçer burada. Hayatında çabuk geçer burada. Günlerinde çabuk geçer burada. Öyle söyleyeyim. Yani dün geldiğim günü hatırlarım ben karakola 2009'da. O arka kapıdan girdiğim günü hatırlarım yani, dünmüş gibi. Öyle çabuk geçer yani. Ben masa başını sevmiyorum arkadaşlar. Vallahi ben de bilmiyorum nasıl yaptım. En son 5 senedir abi hiç sevmiyorum. Adama can sıkıntısı veriyor. Ama dediğin gibi yani yaparak da öğreniyorsun. Yaparak da kendine yapacak şeyler buluyorsun. Ediyorsun. Zamanında geçiriyorsun. Buradan herkese çok çok selamlar. Bu videoları peş peşe koyacağım. Dediğim gibi sorunuz varsa, sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Instagram'dan arayın. Instagram'dan yazın. Takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Biz abi dediğim gibi arkadaşlar biz çaylak değiliz. Dün girmedik. İşimizi de biliyoruz. Dediğimizi de biliyoruz, yaptığımızı da biliyoruz. Ama bazı şeylere gelemiyorum abi ben. Dediğim gibi adamları görüyoruz böyle. Konuşmaları, etmeleri, tavırları. Yani öyle bir konuşuyorlar ki gören de zanneder ki adamlar bu işi senelerdir yapıyorlar. Adam giriyor işe abi, affedersiniz 4 sene yapıyor bunu. Ondan sonra götü yemiyor. Biliyoruz götü yemiyor. Pardon ama kusura bakmayın. Götü yemiyor, çıkıyor. Ondan sonra da diyor ki bana göre değilmiş diyor. Bana göre şeymiş diyor. Kardeşim seviyorsa, yapmak istiyorsan yaparsın. Kim olursa olsun. Ben 17 senedir nelerden geçtim. Ne sınavlardan geçtim ama mesleği seviyordum. 17 senedir dayanıyorum abi. Şimdi 3 senede askerlikten aldım mı toplam 20 sene yapıyor. 20 senede de emekli olabiliyorum. Bizim yaptığımız kontrağa göre. Benden sonraki kontrak zaten 2 akademi klasından sonra kontrakta değişti. 25 sene oldu. Bunda ben ondan sonraki polislerde 25 senede emekli oluyor. Ben 20 senede emekli olabiliyordum. Olabiliyorum tabi. Gerçi haftaya da tam 20 sene olacak. Yani adamlar böyle dediği zaman ya işte bana göre değilmiş de ırkçıymış da yok şöyleymiş de böyleymiş de ben değildi de çıktı. La ya bırak palavrayı, bırak kardeşim ya. Etme, eyleme ya. Ya çıktın başka bir sebebi var. Ya atıldın, ya kovuldun, ya da çekemedin, ya da yapamadın abi. Böyle insanları çok gördük. Palavrayı bırak. Yani adam gibi konuş, adam gibi söyle. Yapanlar var. Yani senin yapamayadığının sebebi belli. Çok kişi var. Ben şimdiye kadar abi sana şunu söyleyeyim. Sana kim polislik şeyi verir? Oturduğun yerde onun bunun derdine koşmaya para verir. Sigorta verir. Haftalık verir. Abi bundan rahat iş bulamazsın. Biliyorsun kelle koldasın ama yani demek istediğim bundan rahat iş bulamazsın. Arabada oturuyorsun, oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun. Abi stresli var tabii var. Ama girdiğin zaman diyeceksin bu polislik.
cirit atmaya benzemiyor. Misket oynamaya da benzemiyor. Askerlik gibi. Yani onu düşünerekten gireceksin başta ama yani bundan kolay da iş bulamazsın abi. Zorluğu da var. Çok var. Stresi de çok. Bak abi uyuz işte. Sağ taraftan sol tarafa gidiyor. Polis arkasında. Bunlar da korku da yok. Şey de yok. Gerçi polislerin el ayağı bağlı da bir şey de yapamıyorlar. Yaptığın zaman dağılıyorlar, zırlıyorlar. Neyse arkadaşlar. Yani çoğu insanın dediğim gibi arkadaşlar, mesela bir tane örnek vereyim size. Arkadaşım birisi atıldı departmandan. Ondan sonra konuşuyorsun. Diyorsun ki ne oldu diyorsun, polis de işte olmadı da hoşuma gitmediydi de işte şöyleydi de böyleydi de ben çıktım. Lan oğlum, tövbe aşağı, siktir git işine ya. Ya göz göre göre ne yalan söylüyorsun kardeşim? Atıldın işte. Ya göz göre göre yalan söyleme, biliyoruz. Atıldın. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra adamın birisine diyorsun abi, 2 günlük polis. İşte diyor sınava gireceğim diyor, çalışacağım diyor, çavuş olacağım diyor. Şöyle edeceğim böyle de. İyi dedim, niye olacaksın abi? Sebebi ne? Ya işte şöyle böyle, şöyle de böyle. Yok, götün yemiyor da onun için memur olarak devre gezmeyi. Niye? Korkuyorsun. Çavuş olacaksın, rahata kavuşacaksın, biraz daha para yapacaksın. Yani liderlik için yapmıyorsun ki. Polislere bakayım, polisleri şey yapayım gibisinden yapmıyorsun ki sen kardeşim, biliyorsun. Çok para alacaksın. Başka yere gideceksin. Emir vermek senin amacın. Ondan sonra da tutup diyeceksin, ben işte şöyleyim, ya işte ben böyleyim de gibisinden havasına yapıyorsun sen. Yani polisler için yapmıyorsun ki. Liderlik odur arkadaş. Biliyoruz. Dün yaptığını da biliyoruz, bugün yaptığını da biliyoruz. Yani bir örneğini de oradan vereyim demek istedim. Bu insanları da ismini de yakında Hodri Meydan söyleyeceğiz. Allah'tan bir şey olmazsa. Yani dediğim gibi arkadaşlar, Allah'a şükür Allah'tan başka kimseden korkumuz yoktur. Yani yüzleşmek isteyen gelsin abi, yüzleşelim. Anamız bizi ona yalakalık buna yalakalık edesin diye doğurmadı. Ona köle olasın buna köle olasın da doğurmadı. Anamız bize doğduk. Dedem, anneannem Türksün diye büyüttü. Müslümansın, insansın. Türk Müslüman yüksektir, adaletlidir, haklıdır. Ve doğrusundur. Her zaman doğru, haram para yeme. Bileğinin gücüyle, alnının tenliğiyle çalış, kazan. Devlete de hiçbir zaman, ne diyorlar o söze? Devletten de hiçbir zaman bir şey umma. Kendi alın teriyle yap diye. Arkadaşlar bugünlük biraz uzun oldu. Yine sorunuz, sualiniz varsa yazabilirsiniz. Seyrettiğiniz için çok çok teşekkürler. Elinize gözünüze sağlık. Dediğim gibi 3000 aboneyi geçtik. İnşallah daha büyür. 5000 abone olunca arkadaşlar sürprizim var. Dediğim gibi inşallah 5000 aboneye en kısa zamanda varırız. İnşallah Allah'ım da 100.000 abone olduğu günlerde gösterir. 10 tane kurban kesmeyi de gösterir. Adak kesmeyi de gösterir. Başka şehirlerde, başka illerde adak dağıtmayı da gösterir. İnşallah kendim Türkiye'ye gidip kendim dağıtmayı da istiyorum. Kendim kapıları çalıp yardım etmeyi de istiyorum. İnşallah o günlerde gösterir kurban olduğum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.